Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta biliyorsunuz tığ işi güzel bir yaka çalışması yapmıştık. Bu hafta da 9-12 aylık çocukların kullanabileceği büyüklükte modelli şiş örgüsü bir yaka çalışması yapacağız. Yakamızda kullandığımız modelle de önümüzdeki günlerde çok güzel bir takım oluşturacağız. Takımımızda şapka, tulum, jile ve hırka olacak. Bir de yakamız, yani çoklu bir takım oluşturacağız. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan hemen sonra da sağ alt köşede bulunan zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın ki bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bu işlemlerin tamamı ücretsiz. Yani bu işlemlerin öncesinde ya da sonrasında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. O yüzden gönlünüz rahat bir şekilde abone olabilirsiniz. Ama dediğim gibi abone olduktan hemen sonra bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3 numara şiş kullanacağım ve 3 numara tığ kullanacağım. Alize Baby Best'in 240 metre uzunluğunda olan bambu karışımlı ipini kullanacağım. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 7 ilmek atarak başladım. İpimin bulunduğu kısmı örgümün ön yüzü olarak kabul ediyorum. Şu an ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeklerimizi hep öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve son kez yine bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi 2 tane ters ilmek öreceğim, fakat aynı ilmeğin içerisinden alarak, yani bir tane ilmeği ikiye çıkaracağım. İpimi ön alıyorum. Önce arka kanadından giriyorum. Bir tane ters örüyorum. Bakın, buradaki ilmeğimi şimdiden çıkarmadım. Şimdi bir de bu kanadından girerek bir ters ilmek daha örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Sıra sonunda kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız haroşa dediğim yerleri ters olarak örebilirler. Arkadaşlar, ilk yaprakta ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak diğer yapraklarımızı da oluşturacağız. O yüzden iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine unuttuğunuz yerler olursa videoyu tekrar başa alarak diğer yapraklarınızı da yapabilirsiniz. İlk 7 tane ilmeğimiz vardı. Örgümüzün ön yüzünde birinci sıramızda ilk ilmeğimizi ters olarak ördük. Bir düz ördük, bir doladık, bir düz ördük, bir doladık ve bir tane ilmeğin içerisinden 2 tane ilmek çıkararak 2 ters ilmek ördük ve sondaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümün arka yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Burada ön yüzde 2 tane ters ilmek çıkarmıştık biliyorsunuz. Arka yüzde bu ilmeklerimiz düz. 2 haroşadan sonra 2 tane düz ilmek örüyoruz. Ve bir düz bir dolama yaptığımız ilmeklerimiz örgümüzün arka yüzünde ters. Bu ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 1, bakın dolama ilmeğim, aynı şekilde ters örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Çünkü örgümüzün ön yüzünde ilk ilmeğimizi ters olarak örmüştük. Örgümüzün arka yüzünde bu ilmeğimiz düz. Düz olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine baştaki ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu defa 2 tane düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Ve 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi yine bir önceki ön yüzümüzde yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayacağız. Bir tane ilmekten 2 tane ters ilmek çıkarıp öreceğiz. İpimiz kendimizden tarafta. Bu kanattan giriyorsanız ilkini buradan alın, daha sonra buradan alın arkadaşlar. Ben arka taraftan ördüğüm için ilk tersimi bu şekilde ördüm. İkinci tersimi de buradaki kanadından girerek örüyorum. Bir tane ilmekten 2 tane ters ilmek çıkararak örmüş oldum. Yine burada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum ve sıra sonundaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu defa 3 tane ilmeğim düz, 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 7 tane ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters ördüm, 3 düz, bir doluyorum.
Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Buradaki ilmeğimi yine 2 tane ters olarak öreceğim. İpimi ön tarafa attım. Önce arka kanadından giriyorum. Bir tane ters örüyorum. Şişimden çıkarmadım ilmeğimi. Bu defa ön kanadından giriyorum. Yine bir tane ters örüyorum. Buradaki 2 tane ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Ve sonda kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 9 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sondaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Yine ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu sıramızda ilk bonibonumuzu yapacağız arkadaşlar. Ters olarak ördüm ilk ilmeğimi. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir dolama yapıyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir dolama yapıyorum ve 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi yine bir alt sıralarda ön yüzümüzde yaptığımız işlemi yapacağız. Buradaki ters ilmeğimizin içerisinden 2 tane ters ilmek alarak yine onları da ters olarak öreceğiz. İpimi öne aldım. Önce arka kanadından giriyorum. Bir tane ters örüyorum. İlmeğim şişimde hala. İkinci ilmeğimi de buradaki ön kanadından girerek ters olarak örüyorum. Şimdi bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ters ilmeğimin içerisine bir tane bonibon yapacağım. İlmeğime giriyorum tığımla ve şişimden çıkarıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Daha önce birçok kez yapmıştık arkadaşlar. 3 tane zincirle yukarı çıktım, doluyorum. Her defasında sadece 2 tanesini içerisinden çıkarak burada 5 tane ilmeğimiz olana kadar aynı işlemi yapacağız. Doluyorum. İlmeğime girdim. 2 tanesinden çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Doluyorum. İlmeğime girdim. Tekrar 2 tanesinin içerisinden çıkarıyorum. 4 tane ilmeğim oldu. Doluyorum. Tekrar ilmeğime giriyorum. 2 tanesinin içerisinden çıkıyorum. Şimdi tek seferde çekeceğim. Ve diğer şişime aktarıyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğimiz kaldı. İlkini ters örüyoruz. Sondaki 2 tanesini haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Baştaki 2 ilmeğimize haroşa olarak örüyoruz. Şimdi yaptığımız bonibon ilmeğimiz dahil 5 tane ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünü düz olarak örüyoruz. Baştaki 2'yi haroşa olarak ördük ve daha sonra 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi 11 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık yaprak kesimlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimize ters olarak örüyoruz. Ve yaprağımıza ait 2 ilmeğimize birlikte alarak düz olarak örüyoruz. Bir kesme işlemi yaptık. Şimdi 7 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yaprağımıza ait sonda 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bunu da arka taraftan girerek bu yöne doğru kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyorum, bakın bu şekilde ve düz olarak örüyorum. Bir kesme işlemi de burada yapmış oldum. Şimdi bir tane ters örüyoruz. Yine aynı ilmeğin içerisinden bir tane ters daha öreceğiz. Bir tane ters ördüm bu kanattan. Diğer kanattan giriyorum. Bir ilmek de buradan ters örüyorum. Şimdi
Bir tane daha ters örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve sondaki 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 2 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz ve 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 9 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sondaki ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu defa 2 tane bonibon yapacağız. Aynı zamanda yaprağımızın kesmelerini yapacağız. Yine ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Baştaki 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. İlk ilmeği ters ördük. 2 tane ilmeği birlikte alarak kestik. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine bir önceki sırada yaptığımız gibi 2 ilmeği bu şekilde çapraz girerek bu yöne doğru kesiyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Aynı ilmeğin içerisinden, bu kanadından bir önceki sıralarda yaptığımız gibi bir ters ilmek daha örüyoruz. Şimdi bir tane ters örüyoruz. Bir bonibonumuzu yapacağız yine. Aynı şekilde yapıyoruz. İlmeğimi çıkardım şişimden. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. 2 tanesini içerisinden çıkarak her defasında 5 tane ilmeğim olana kadar tığımın üzerinde aynı işlemi yapıyorum. 3 oldu. 4 oldu. Ve 5 oldu. Tek seferde içerisinden çıkıyorum. Ve örmeden şişimin üzerine alıyorum. Bakın bir tane düz ilmeğim var. Bonibonumdan sonra bu ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Hemen buradaki ters ilmeğimin içerisine de bir tane bonibon yapacağım. İlmeğime girdim. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi bonibonlarımızı zaten aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Ve örmeden şişimin üzerine alıyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sondaki ilmeğimi, 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tersimi ördüm. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sondaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve baştaki 2 ilmeğimi yine birlikte alarak düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek kesmiş oldum. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Sonda 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bu şekilde girerek 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. Aynı şekilde bu kanadından giriyorum ve bir ters ilmek daha örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. 1 2 ve 3. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters örüyorum ve 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Son bonibon sıramızdayız arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi tekrar birlikte alarak bu yöne doğru kesiyoruz. Şimdi bir tane ters örüyoruz. Yine aynı şekilde buradaki kanadından girerek bir ilmek daha ters örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Ve yine bonibonumuzu bir yandaki ters ilmeğin içerisine yapıyoruz. Ben bonibonumu yapayım arkadaşlar. Alt sırada olduğu gibi yapıyorum. Bonibonumu yaptım. Şimdi 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bu tarafa da yine bonibonumu yapacağım. Yapayım arkadaşlar ben. Evet, bonibonumu yaptım. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Ve 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Yaprağımızın son kesimini yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yaprağımıza ait 3 tane ilmeğimiz kaldı. 3 düz ilmek. Bu 3 düz ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. 6 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Artık artırma işlemi yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum ve sondaki 2 ilmeğime haroşa olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum ve 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ön yüzümüzde son kesim işlemimizi yapıyoruz. 2 ilmeğime birlikte girdim. Düz olarak ördüm. 5 tane kesim yapacağız. İlmeğimi tekrar şımalıyorum. İlk kesimimi yaptım. 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. 2 tekrar şımaldım. 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. 3 4 ve 5. Şişimde 7 tane ilmeğim kaldı. 3 6, şişimdeki ile birlikte 7. Arkadaşlar şu an şişimizde başlangıç ilmeğimiz olan 7 tane ilmeğimiz var. Şimdi ilk sıradan itibaren, yani 7 tane ilmek attıktan sonraki sıralarda ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak diğer yapraklarımızı oluşturacağız. Bu ilk sıramızı sıra sonuna kadar yine birlikte örelim. İlmeğimi şımalıyorum. Şu an 7 tane ilmeğim var. İlk sıramızda biliyorsunuz ilk ilmeğimizi ters olarak örüyorduk. Bir tane düz, bir dola, bir düz, bir dola ve bir düz. Buradaki ilmeğin içerisinden 2 tane ilmek çıkarıyoruz. Önce arka kanadından giriyorum. Bir tane ters. Daha sonra ön kanadından giriyorum. Bir tane ters. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
Evet arkadaşlar, birlikte bir yaprak kurulumumuzu tamamladık. Aynı işlemleri dediğim gibi tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. 7 tane ilmekle başlamıştık. İlk model sıramızı az önce yaptık arkadaşlar. Bu sırayı yaptığımız için bundan sonraki sıralardan itibaren yaptıklarımızı tekrarlayarak devam edeceksiniz. Unutursanız videoyu tekrar başa alarak izleyebilirsiniz. Toplam 7 tane yaprak olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi ben tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemleri tekrarlayarak toplam 7 tane yaprağım olana kadar ördüm. Şimdi şapkalarımda kullandığım bir yöntemle ensemize dikişsiz bir şekilde kordon çalışması yapacağız ve daha sonra yine aynı şekilde kordon bağcıklarımızı yapacağız. Bunun için bu kenarlardan ilmek çıkararak başlayacağız. Sıra başlarındaki haroşa ilmeklerimizi de örerek almıştık biliyorsunuz. O yüzden buradaki ilmeklerimizi toplamamız kolay olacak. Uzun bir şişiniz varsa onu örebilirsiniz arkadaşlar. Benim misinalı şişim yakınımdaydı. O yüzden bunu aldım. Buradan giriyorum. Bakın yerleri oldukça belirgin. Yakamızın iç kısmındayız. Buradaki haroşa dişlerimizi şişimizin üzerine toplayacağız. Bu şekilde tüm ilmeklerimi şişimin üzerine toplayıp geliyorum arkadaşlar. Ense kısmındaki haroşa dişlerimi şişimin üzerine topladım. Şimdi kordon bağcık yapacağız. Yukarıdaki videomda kordon bağcık yapımını hem tığ ile hem de şiş ile göstermiştim arkadaşlar. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. O videomu izlememiş arkadaşlarımız için şimdi birkaç sıra göstereyim. 3 tane ilmek attım şişime. Şişimi bu şekilde kaydırıyorum. Kaydırdığım için buradaki ipim en sondaki, yani buradaki ilmeğimin arkasında. 3 tane ilmek atmıştım. 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 4 ilmekle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kordonunuzun kalınlığını ne şekilde istiyorsanız o kadar ilmek atabilirsiniz. Tekrar şişimi kaydırdım. Hep düz örüyoruz. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimi kaydırıyorum sona. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kaydırıyorum. Bakın ip hep bu tarafta. Yani sondaki ilmeğimizin arkasında, o sizi yanıltmasın, böyle olması gerekiyor. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hep aynı işlemi yapacağımız için arkadaşlar videoyu uzatmayacağım. Şimdi istediğiniz uzunluğa gelene kadar bir tarafın uzunluğu olacak bu. Kordon bağcığınızı örün. Daha sonra birlikte birleştirme işlemimizi yapalım. Evet arkadaşlar, kordon bağcığımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Belki aramızda iki ucu açık şiş olmayan arkadaşlarımız vardır. Normal şişle kordon bağcık nasıl örülür? Yine küçük bir parça üzerinde göstereyim. Normal şişime 3 tane ilmek atacağım. Eğer ipiniz çok ince ise arkadaşlar, yaprak sıranızı 8 yapın. Kordon bağcığınız için de 4 tane ilmek atın. Benim ipim orta kalınlıkta olduğu için kordon bağcık için yeterli bir ilmek sayısı. 3 tane ilmeğimi attım. Şimdi bu ilk sıramı düz olarak öreceğim. Üç tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buradaki 3 tane ilmeğimi şişime alıyorum, diğer şişime, ve böylece bu sondaki ilmeğimin arkasında oluyor yine ipim, ve buradan iki ucu açık şişteki yaptığımız gibi düz olarak örüyoruz. Aynı sonucu elde edeceksiniz arkadaşlar, çünkü aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 tane ilmeğimi şişime alıyorum, diğer şişime, ve bu 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde kordon bağcığınızı yapabilirsiniz. Ön yüzümüz bu şekilde bize bakacak arkadaşlar. 3 tane kordon bağcık ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki şişimle bu ilmeklerimi normal şişle kordon bağcıkta yaptığım gibi bu şişimi alıyorum. Şimdi 2 tanesini düz olarak örüyorum. Kordon bağcığımın 3. ilmeği ile bir yandaki ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum.
Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum. Kordon bağcığıma ait 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ilmeğin ve yanındakine, yani bu taraftaki şişimdekine birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Tekrar 3 tane ilmeğimi şişime alıyorum. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kordon bağcığımın 3. ilmeği ile şişimdeki diğer ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir kez daha göstereyim. Bakın bu şekilde 3 tane ilmeğimi şişime alıyorum. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Üçüncüsü ve bir yandakine birlikte alarak kesiyorum. Birkaç kez daha yapalım arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi şişime aldım. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Üçüncü ve yanındakine birlikte alarak bir kesme işlemi yapıyorum. Düz olarak örüyorum arkadaşlar onu da. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi şişime alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ve diğer şimdiki 4. ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Bir kesme işlemi yapıyorum yani. Şimdi tekrar ilmeklerimi diğer şişime aldım. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Üçüncü ve diğer şimdiki ilmeği birlikte alarak onları da düz olarak örüyorum. Ve bir kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi tekrar şişime aldım. 2 tanesini düz olarak örüyorum. Üçüncü ve 4. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, ensebiyemi de sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi yine burada da buradaki uzunluğa gelene kadar kordon bağcık yapacağız. Aynı şekilde 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimi kaydırıyorum. Ve 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Kaydırıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlar, kordon bağcığımı yine aynı şekilde diğer bağcığımın uzunluğuna gelene kadar örüp yakamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, yakamız son haliyle hazır. Bağcıklarınızı bu şekilde sade kullanabileceğiniz gibi renkli boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Ya da bu şekilde kordon bağcık aksesuarlarından faydalanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.